Cenab-ı Hak muhakkak kullarını farklı farklı yarattı. Kimi hükümdar oluyor, kimi de onun yanında çalışan garip birisi oluyor. Fakat kabre girdiği zaman da ikisinde o rütbeler bitiyor. İnne ekremeküm indallahi etkâküm oluyor. Kim eğer takva sahibi ise o Allah'a daha yakın oluyor. O daha keremli oluyor. Onun için dünyadaki olan apoletler vesaire, şunlar, bunlar, varlıklar vesaire hepsi bunların boş. Mühim olan en büyük servet, zenginlik, saltanat, kulun Rabbine kul olabilmesi. O kavlu beladaki verdiğimiz ahde bu dünyada sadık olabilmek. Takva nedir o zaman? Takva kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Kulun Rabbi ile buluşmasıdır takva. Yani merhamet, şefkat, affedici, hilim gibi cemali sıfatların kalpte tecelli etmesi. Yani kulun her davranışta, her halde, her nefeste Cenab-ı Hakk'ın rızasını araması. Daima kendinize Allah benden razı mı bu halimde? Yine takva Cenab-ı Hakk'ın himayesine girmek, Allah'a sığınmak. Fefurru illallah Cenab-ı Hak buyuruyor. Takdire razı olmak. Allah'ın Celle Celaluhu gazabından, azabından korkarak rahmetinin gölgesine girebilmeye gayret edebilmek takva. Yine diğer bir ifadeyle takva iki cihan saadetimize vesile Kur'an ve sünnetteki yüce talimatlara aile hayatı, ticari hayat, içtimai hayat, ecmî hayat her safhasına intikal ettirebilme. Bir yerde unutmama. Diğer bir ifade takva dini hükümleri heyecan, vecd ve istirak ile bir heyecan içinde bir ifade edebilme. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinde, Resulullah Efendimiz sünnet senesinde riayete titizlik gösterebilme. Bilhassa günahlardan kaçınabilme. Cenab-ı Hak diğer ifadeyle kat eflâ men tezekkâ, nefsini tezkiye eden elbette felaha kavuşmuştur buyuruluyor. Onun için iç âleminin terbiye edilmesi zaruri. Bu şekilde ibadete bir lezzet verecek. Namaz bir lezzet verecek. Namaz bir yük olmayacak. Okunduğu zaman kılınacak. Okunduğu zaman cemaate gidilecek. Cemaatle kılınacak. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruluyor. Kul namazı sevecek. İbadetleri sevecek ki o ibadetlerden feyz gelsin, ruhaniyet gelsin. Yine Cenab-ı Hak vel akıbetü takva buyuruyor. Taha suresinde. Dünya ve ahirette bütün hayır neticeler ancak takvaya bağlı. Takvanın kemaline ulaşması mümini adeta bir aile ferdi haline getirmekte. Mesela Selman minni buyuruyor. Selman bizdendir buyuruyor. Yani bir aile ferdi içine getiriyor. Demek ki bu takva Resulullah Efendimizin bir ailesinin içine girmek oluyor bir noktada. Bu takvada üç merhale var. Birincisi avamın merhalesi. Avamın. Burada yasaklardan kaçmak, emirlere koşmak, bu gibi bütün mümine uyması gereken avam derecesinde, en alt derecedeki bir takva olmuş oluyor. En alt derecede. Bütün yasaklardan kaçma. Ticari hayatta vesairede, ifadelerde yalan olmayacak, vesaire olmayacak, gıybet olmayacak, vesaire olmayacak. Bunlar avam, en alt seviyede bir takva olmuş oluyor. Havas seviyesinde ihsan durumu, bu da Cenab-ı Hak'la beraberlik duygusunu taşıyabilmek. Elâ bizikrillahi tatma'innul kulûb. Bu ayet-i kerimenin tecellisine mazhar olabilmek. Kalpler ancak Cenab-ı Hak'ta huzur bulur, tatmin olur. Yine Cenab-ı Hak zorlukları bertaraf etmesi için ayet-i kerimede kim Allah'a karşı takva sahibi olsa Allah Teala ona bir çıkış yolu ihsan eder. Bir kimse geldi Efendimiz'e, "Ya Resulallah, yolculuğa çıkıyorum, benim için dua edin." dedi. Dua istiyor yolcunun selameti için. Efendimiz ise sana Allah takva sahibi eylesin dedi. İş kolaylaşacak, takva sahibi olsun. O biraz daha "Ya Resulallah" dedi. Allah senin günahlarını affetsin, geçmişlerini. Biraz daha dedi, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğun her yerde
kolayca hayır yapmanı Allah sana vesile eylesin. Demek ki bir mümin her an, her şeyde bir hayır yapmayı gayret edecek. Diliyle hayır yapacak. Bedeniyle hayır yapacak. Mali gücüyle hayır yapacak. Tabii takva sahibi ol, takvayı koruması da çok zor. Bu takva devamlılık ister. Devamlılık olmazsa Allah korusun kayar gider. Kaygan bir arazi. Yani Karun vardı Kasas suresinde. O çok takvalı bir insandı. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biri kaydı gitti. Yerin dibine girdi servetiyle. Bağlum bin Bahura vardı. O da evliya Allah'tandı. Cenab-ı bir kelp misalini veriyor. O kadar bir şaşkınlaştığını bildiriyor. Tabi bu takva sahibi olmak ve de bu takvayı devam ettirebilmek, koruyabilmek. Yani bir insan dünyevi mesleklerde bir apolet alır, bir diploma alır, onu gider ömür sonuna kadar. Takvada o yok. Onun için kul daima bir teyakkuz içinde olacak. Yine Cenab-ı Hak siz Allah'a yardım ederseniz buyuruyor. Kul nedir? Allah azze bir hiç. Kula gücü de veren Cenab-ı Hak. Yani İslam'ı yaşarsanız, İslam'ı yaşatırsanız Allah da size yardım eder buyuruyor. Ve ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Demek ki ayaklar daima bir kaygan zemin üzerinde. Takvayı korumak için insanın menfi enerjiden kalbini muhafaza etmesi lazım. Çünkü kalpten kalbe akışlar vardır. Menfi enerjinin içinden geçersen oradan bir şey gelir, akış gelir. Gözün bile nazar dediğinin bir titreşim hali var. Bir enerji nakli var. Kalbin ise ondan çok daha fazla. Onun için kûnû me'as sâdıkîn buyuruluyor. Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Menfi enerjili bir yerde bulunmamak, menfi enerji yerine önünden geçmemek, menfi enerjili bir yerde oturmamak, takviyi korumak, onun tamamen müsbete kûnû me'as sâdıkîn salihlerle, sadıklarla beraber oturmak. Hatta burada Mevlana Hazretleri Sâd-ı Şirazi bak diyor bir diyor köpek diyor Kehf suresinde. Bir kelp diyor. Sadıklara diyor sadakat gösterdi, Kur'an ifade kazandı diyor. İki peygamber karısı diyor. Sadakat göstermedi diyor. Fasla beraber oldu. Tahrim sonu cehennemlik oldu buyuruyor. Yani kocaların peygamber olması kâfi gelmedi kurtarmaya. Azer'i kurtarmaya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gücü yetmedi. Dua etmedi Cenab-ı Hak. Yani velhâsıl insan fizikteki birleşik kaplar misali. Sadıklarla beraber olan sadıklaşır. Zalimle beraber olduğu zalimleşir. Gazali bu usta diyor ki zihni beraberlik diyor zaman içinde diyor kalbi beraberliğe götürür diyor. Velhasıl ey iman edenler Allah'tan korkun kûnû me'as sâdıkîn. İmanın demek ki imanda takva sadıkların azaldığı bir zamanda daha fazla ehemmiyet vermek lazım sohbetlere. Sohbetler o enerjiden istifade etmektir. Kalpten çıkan enerjiden. Kitabı evde de okuruz. Orada bir vasıtadır. Mesela o kalplerin bir beraberlik, kalpten çıkan o kalplerden çıkan o müsbet enerjiden istifade edebilme.